Selamlar. View'ler aslında en basit manada bizim belli koşullara, belli join'ler sonucunda, eee, o gelen verileri görmemizi sağlayan yapılar diyebiliriz. Tablolar fiziksel olarak verileri tutuyorlar. View'lerin bundan farkı fiziksel olarak verileri tutmamasıdır. Bu da bize ciddi manada avantaj sağlıyor. Özellikle birden fazla tabloyu join etmemiz gerektiğinde, View'lerden faydalanıyoruz. Bunun için bugün 4 çeşit view var S11'den oluşturabileceğimiz. Biz bugün database view nasıl oluşturulur buna bakacağız. Bunun için öncelikle S11 işlem koduna gidiyorum. Burada view sekmesini view'in ismini yazacağım. ZMS view ifadeden ve 001 dedim. Create butonunu seçip database view deyip devam ediyorum. Burada tanım gireceğim. db tanım dedim. Burada kullanacağım tabloları yazmam gerekiyor. Ben VBAK ve VBAP tablosunu örnek olması açısından joinlemek istiyorum. VBAK tablosunu yazdım. Şurada Relationship butonu var. Buna tıkladığım zaman VBAK'ın ilişkili olduğu tabloları bana getiriyor. Ben buradan join etmek istediğim tablolara bakıyorum. VBAP tablosunu joinleyeceğim. Evet, VBAP tablosunu seçtim. Seçtikten sonra burada kendisi otomatikman VBAK ve VBAP tablosunu VBAN alanıyla join'ini yapmış oldu. Daha sonra View Fields tabına geçip burada View'imizde görünmesini istediğimiz alanları belirliyoruz. Bunun için manuel kendimiz elimizle de yazabilir. Ya da Table Field butonu var şurada. Buna tıkladığımız zaman hangi tablonun hangi alanı görünsün? Bunu belirliyoruz. VBAK tablosunun VBAN, ERDAT, ERZ, ERNAM alanlarını seçiyorum. VBAP tablosundan da POSNR, MATNR ve ÇARGE alanı görünsün dedim. Bu sırayla görünecek değerler. Selection Conditions tabında yine biz bu join'i yaparken vermemiz gereken bir koşul varsa onu yazıyoruz buraya. Şu tablonun şu alanı örnek veriyorum. Table Join Conditions'daki VBAK'tan VBAP'a gidilirken işte VBAP'ta e, şu alan işte 10'dan büyük olsun diyebiliyoruz. Burada operatör kısmında eşit olsun, eşit olmasın, büyük olsun, küçük, büyük eşit, küçük eşit gibi eee, operatörlerimiz var. Bunları seçebiliyoruz. Yine birden fazla koşul vereceksek burada and mi, or mu olsun bunu belirliyoruz. En basit manada aslında eee, bir database view'i bu şekilde oluşturuyoruz diyebiliriz. Ben burada kaydedeceğim lokal obje olarak. Aktif ediyorum. Burada view'imi görüntülemek için S16 işlem koduna gidiyorum. Yazıyorum. Çalıştırdığım zaman burada aslında view'imi görebiliyorum.